Burada da hayvanlar çıkmış. Geziyor böyle kafasına göre. Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte Lima'nın Surko ilçesinde bulunan ve bölgedeki sevilen en yeşil alanlardan birisi olan Marika Mısır'ı keşfedeceğiz. Adında söylediği gibi hem doğa hem de arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiz harika bir yer. Videoda geçmeden önce bana bu yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyla ilgili düşüncenizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Sizlerin destekleri sayesinde bu videoları yapabiliyorum. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Bu harika yeri hep birlikte keşfedelim. Marika Mısır'a geldik. Burası da Surko'nun merkezinde yer alıyor. Hatta şöyle de size göstereyim. Yalnızca Surko değil, limanın birçok semtinden de gelenlerin tercih ettiği sakin atmosferiyle bilinen bir mekan. Zaten yanı başında da Pan Amerikan otoyolu bulunuyor. Miraflor'da de birkaç saat mesafe uzaklığı yer alıyor. Yani oldukça da ulaşımı kolay bir yer. Bizi girişte hemen böyle güzel bir atmosfer karşılıyor. Şurası ulusal tiyatro alanına gidiyor diyor. Zaten parkta ücretsiz. Dediğim gibi burada bir tiyatro binası bulunuyor. Tabi aktif olarak da kullanıyor. Burada şelale vesaire var. Bakın buraya da harika bir yer yapmışlar. Farklı kaz ördekleri var. Yüzüyorlar burada. Burası gerçekten bayağı iyiymiş. Şu karşıda da tren istasyonu yapmışlar. Tematik. Bayağı tatlılar ya. Özgürce eğleniyorlar burada. Parkta aynı zamanda spor aktiviteleri, yürüyüş yapabileceğiniz alanlarda mevcut. Eğer bisiklete binmek isterseniz yollarda yine mevcut burada. Lagunlar vesaire de bulunuyor. Farklı ağaç çeşitleri, bitkiler yine burada mevcut. Çeşitli hayvanların da bulunduğu bir yer yani. Bayağı büyük bir alan. Restoranlar vesaire de var yine burada. Bakın şurada da tavus kuşu var. Oraya çıkmış. Dinleniyor. Bayağı ilginç. Burada yine farklı bitkiler yer alıyor. Bakın. Burada da hayvanlar çıkmış. Geziyor böyle kafasına göre. Bayağı bir kuş türü var. Oo, şunun rengine bakın. İlk defa görüyorum. Kahverengi ördek. Bayağı bir çeşit var gerçekten. Şu karşıda da yuvaları var. Yemek istiyorlar tabi. Hepsi aç. Bayağı tatlılar. Şu karşıda da bayağı var. Peşimizden geliyorlar hala. Tabii bunları verebileceğimiz yemek de yok. Tabii yılbaşı yaklaştığı için yılbaşı ağacı da ekiyorlar buraya. Bu kısımda restoranların bulunduğu bir alan. Ufak restoranlar bulunuyor. Dediğim gibi buradan da Lagun'de botlarla tur yapmak isterseniz yine de mevcut. Tabii şunu söyleyeyim. Aslında bu parklar Perular için önemli dostlar. Hafta sonları olsun gelip burada aileleriyle vakit geçirip dinlendikleri bir alan. Bu yüzden bu tarz parkları çok seviyorlar. Zaten limanın birçok yerinde irili ufaklı parklar mevcut. Ama burası en meşhur olanlarından. Zaten bu alanda oldukça güvenli bir bölgede bulunuyor. Yani gelirsiniz, rahatça gezebilirsiniz. Puente Colgante diyor. Sanırım burayı Çançamay'da La Merced'de görmüştüm. Bakın burada yine şelaleler mevcut. Burası bayağı iyiymiş. Burada da normal böyle beyaz renkli ördekler mevcut. Hola buenas. Bayağı iyi yapmışlar yani. Hola buenas. Bayağı ördek varmış ya. Gerçekten hayvanları da seviyorlar ve iyi de bakıyorlar. Ayrıca o dediğim tren de tematik değilmiş, çalışıyormuş. Eğer binebilirsem de size gösteririm.
Bakın bot turu 17 sol istiyor, 15 sol istiyor vesaire gidiyor. Fiyatları değişiyor tabi. Ama değer mi? Orası size kalmış. Küçük zaten lagın. Tabi bu şu karşı tarafı kapatmışlar. Yılbaşı yaklaştığı için orada çalışmalar var. Burada da çocuklar için bir oyun alanı var. Başka da bir yere gitmiyor sanırım. Aslında dostlar, limada gezip görebileceğiniz birçok alan bulunuyor. Tabii hem Türkler olsun hem de diğer turistler bu alanları pek bilmiyor. Yani sizlere de elimden geldiğince bu alanları gösterip tanıtmaya çalışıyorum. Bu yüzden beni takip etmeyi, yani takip ederseniz çok çok sevinirim. Sizlerin destekleri sayesinde kanalımız birçok kişiye ulaşıyor. Ve size de daha çok hem Lima hem de Peru'nun farklı yerlerindeki yerleri göstermeye devam edeceğim. Gerçekten keşfedip göreceğimiz birçok alan bulunuyor. Hani Lima'ya gelmiş birçok Türk'le konuştum. Gerçekten nereleri gezip göreceklerini pek bilmiyorlar. Bu videolarda sizlere referans olmuş oluyor. Burada da farklı ülkelerin bayrakları bulunuyor ama tabii ne amaçla bulunuyor bilmiyorum. Herhalde parkın yapımına destek oldukları olan ülkelerde olabilir. Şu karşısında Avenida Benavides diye geçiyor. Zaten burası Benavides'te bulunuyor. O caddede bayağı oldukça popüler. Herkes biliyor zaten. Şu karşı tarafın aşağısı da Panamerikan otoyoluna çıkıyor. Şu karşısı da Zafer kemerinin bir kopyası olan mozaik kemer veya dostluk kemeri de halk arasında mağribi kemeri olarak biliniyormuş. Aslen 1924 yılında kimliği bilinmeyen bir mimar tarafından inşa edilmiş. 1938 yılında da Ayrıkapı Caddesi'ni genişletmek için yıkılmış. Tabii 2001 yılında da o kemerin anısını olarak bu kemeri inşa etmişler ve bu parkta açıldığı söyleniyor. Daha sonra zamanda geriye gidersek de inşası 1921 yılında İspanyol cemaatinin bu anıtı Temmuz 1924 yılında Lima şehrinin sunmasıyla başlamış. Ardından 1938'de de Peru Devlet Başkanı Oscar Benavides yol açtı. Trafik sorununu gerekçe göstererek anıtın yıkılmasını emretmiş. Peru ve İspanya arasındaki dostluk bağlarının bu sembolünün yıkılması İspanyol toplumu arasında da huzursuzluğa yol açmış. Daha sonra da Benavides'in emrini eski devlet başkanı Legua'ya karşı siyasi bir intikam eylemi olarak yorumlamışlar. Bu anıtı da korumak için 2001 yılında da dediğim gibi dönemin Santiago de Surco Belediye Başkanı Carlos Target, İspanyol Cemiyeti ve İspanya Kralı bu kraliçesiyle birlikte dostluk kemerinin adının verdiği bu yeri inşa etmişler. 29 metre yüksekliğindeki kemer Avenida Caminos del Inca ve Avenida Benedict'in kesiştiği noktada da görülebilir diyorlar. Yani kısaca da bu park tarihi anlamda da önemli bir yere sahip dostlar. Tren istasyonuna geldik. Ufak bir tur yapacağız. Tabi istasyonun yanında da restoran vesaire de bulunuyor. Burası da alan. İçeride şimdi giriş ücretini ödeyeceğiz. Girişte Surco'da yaşayanlar için 6 soles, Surco dışında yaşayanlar için de yani yabancı hem Peru vatandaşları için 12 soles. Uygun, fena değil. Burası da bileti satın aldığımız yer. Burada tarihi bilgiler vesaire vermişler. Bayağı eski. 1880 diyor. Japon Takanawa. Estación Molenda. Cusco. Sanırım Peru'nun birçok yerine ait bilgiler. Pasco, Lauro'ya. Bazı trenler hala çalışıyor tabi. Burada da tarihi eşyalar bunun. Telefon 1915 yılına ait. Bu da değişik bir telefon. Peru'da tren kültürü pek çok yok. Belli yerlerde mevcut trenler. Onun dışında da pek yok yani. Bakın anahtarlar,
vesaire bulunuyor. Tarihi bilgiler. Burası da parkın bulunduğu harita. Bayağı büyük yani. Şimdi trenle yolculuğa çıktık. Böyle parkın etrafında bir tur yapacağız. Aynı Sirkeci istasyonu gibi. Topkapı. Buradaki tavus kuşu gitmiş. Bayağı bir otantik yani. Marka Vizit hakkında anlatacaklarımız ve göstereceklerimiz bu kadar. Umarım bu güzel parkta hoşunuza gitmiştir. Bir gün sizin de ziyaret etme fırsatınız olur. Bu arada sizlere harika bir müjdeli haberim var. Yılbaşında Peru'nun harika bir bölgesini keşfetmeye gidiyorum. Doğasıyla, kültürüyle, yemekleri beni etkileyen bir bölge. Sizde de sürpriz olsun. Bu yüzden takip etmeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ederim destekleri için. Bir sonraki macera videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.